Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere balon gibi kabaran, tel tel ayrılan mükemmel bir peynirli börek tarifi vereceğim. İç kısmını da size en baştan gösteriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve tarife başlıyorum. İlk olarak yarım su bardağı ılık sütü yoğurma kabına aldım. Yarım su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar da yarım paket kuru maya ekliyorum. 1 tane yumurtanın beyazı, sarısını üzeri için ayırdım. İlk olarak şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Karıştırdım. Şimdi ununu ekliyorum. Tam olarak 2,5 su bardağı artı tepeleme 1 yemek kaşığı un kullandım. Lütfen ununuzu kontrollü ekleyin. Ve şimdi biraz da tuz ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra ilk önce kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra tekrar un ekleyip kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Kaşığı çıkarıyorum. Ve elimle bir 4-5 dakika kadar yoğuruyorum. Çok hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Çok fazla değil, zaten sizlere yakından gösteriyorum. Çok hafif sakız kıvamında bir hamur. Kapağını kapatıp en az 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Ve hamurum mayalandı. Şimdi hamurun içerisinden havasını almak için hamuru katlıyorum. Hamuru tezgahın üzerine aldım. Hamurumu biraz elimin altında yuvarlıyorum. Ve hamurdan tam olarak 4 eşit parça böleceğim. Bu şekilde ayarlıyorum. Ve parçaları bölüyorum. Bezelerimi bu şekilde elimde yuvarlayarak hazırlıyorum. Hamur gayet güzel olmuş. Şimdi açmayacağım bezelerimi tekrar üzerini kapatıp kaldırıyorum. Ve ilk bezemle hamuru açmayla başlıyorum. Bu aşamada un kullanıyorum. Unlayarak bezemi açmaya başladım. İsteyenler merdane de kullanabilir. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde. Ama inanın hamur sizi hiç yormayacak. Çok kolay açılan güzel bir hamur oldu çünkü. Arada bu şekilde un kullanarak bezenizi büyütebildiğiniz kadar büyütün lütfen. Oklavama sarıyorum. Ve orta kısmına değil, daha çok kenar kısımlarına bastırarak hamurumu açtım. İnceliğini görüyorsunuz. Şimdi açmış olduğum hamurun üzerine daha önceden erittiğim 80 gram tereyağından biraz gezdirip süreceğim her yerine. Hamurumun her yerine sürdüm ve kenarlarını videoda gördüğünüz gibi katlıyorum. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Katladığım kısımlara da tekrar tereyağı sürüyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum maydanozlu peynirimi böreğimin içerisine koyuyorum. Kenarlarını zarf şeklinde kapatıyorum. Ve bu şekilde böreğimi hazırlamış oldum. Çok basit ve son derece lezzetli bir tarif. İkinci bezemi de açmaya başladım. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca bana destek olmak isteyenler videolarımı sevdikleriyle, yakınlarıyla paylaşırlarsa çok mutlu olurum.
Un kullanarak üzerine bastıra bastıra hamurumu büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Son hamurumu da açtım ve tekrar tereyağladım. Katlama şeklini sizlere tekrar gösteriyorum. Bu arada siz böreklerinizi yaparken yapmış olduğunuz böreklerin üzerini bir bezle kapatın lütfen. Çünkü siz hazırlarken diğerlerin üzerinin kurumaması gerek. Kalan tereyağını da sürdüm. Peynirini koydum. Ve şimdi kenarlardan yine zarf şeklinde katlıyorum. Herkes sizden tarif isteyecek. Üzerine biraz bastırdıktan sonra böreğimi çeviriyorum ve bu şekilde hazır. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye koydum. Üzerini bir 15 dakika kapatıyorum ve yine biraz mayalanmasını bekliyorum. Böreklerim mayalandı. Gayet güzel baloncuklar oluştu. Şimdi üzerine daha önceden ayırmış olduğum bir yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ döktüm. Ve her yerlerine güzel bir şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Sürdükten sonra biraz da susamla süsleyeceğim. Böreklerim fırına gitmeye hazır. 190 derece önceden ısıttığım fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirdim. İşte efsane görünüyorlar. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz yemeklerinizin yanına yapın ve sizler de tadına bakın lütfen. Balon gibi kabardılar. Harika. Çörek de diyebilirim, börek de diyebilirim. Çok lezzetli, güzel bir tarif çıktı ortaya. Kat kat ayrılan, içindeki peyniriyle de çok lezzetli bir börek tarifi. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.